Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diyelim daha doğrusu. Umarım işleriniz yolunda gidiyordur. Bir önceki videomda demiştim ki temel analiz nedir, teknik analiz nedir bunlardan bahsedeceğim diye. Şimdi size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İyi 43 dolar kullanabilir bakayım oldu. Güzel. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Temel analiz bir önceki videomda dediğim gibi uzun vadeli yatırımcılar kullanıyordu bunu. Anlamı şu arkadaşlar. Bu çok kapsamlı bir analiz türü. Mesela BTC şu anda 15.000 ile 15.700 arasında git gel yapıyor değil mi? Gidip gelmekte. Herkes bekliyor ki ABD Başkanı koltuğa otursun. Vaat edilen yardım paketleri dağıtılsın. Böyle bir durumda piyasaya dolar akışı gireceği için genellikle böyle durumlarda altına ve altın gibi nasıl desem değerli para birimi, güvenilir liman para birimlerine bir nakit akışı oluyor. Bundan dolayı da bu tarz ya altın, bitcoin gibi şeylerde fiyat yükselişe geçiyor. Millet böyle bir beklenti içinde şu anda. İşte bu gibi durumlar yani dış etmenleri inceleyen analiz türüne temel analiz diyoruz. Yani temel analizin genel amacı yatırım sağlanacak herhangi bir para biriminin genel fiyatında geleceğe yönelik artış mı olacak, azalış mı olacak bunu tespit etmeye çalışmak. Ülkelerin çıkardığı yasalar, savaşlar, bulunduğumuz Covid-19 salgını gibi dünyayı etkileyen ya da ekonomisi çok güçlü ülkelerin e, iç işlerinde yaşadığı herhangi bir olay, herhangi bir yasa tasarısı vesaire vesaire bunlar bunların yatırım yapacakları para birimi üzerine yani biz Bitcoin üzerinden yapıyoruz. Bitcoin üzerindeki etkisini araştırmak arkadaşlar temel analiz buna deniyor. Bundan dolayı da temel analizi dediğim gibi uzun vadeli yatırımcılar büyük miktarlarda yatırımlarla kullanmakta. Yani yukarı yönlü mü gidecek, aşağı yönlü mü gidecek bu şekilde işlem yapmakta arkadaşlar. Temel analizin mantığı bu. Şimdi gelelim teknik analize. Bu videoyu fazla uzatmak istemiyorum. Hem de fazla karışık olmasını istemiyorum. Teknik analiz arkadaşlar Bitcoin'in fiyat hareketlerini ve hacim verilerine bakarak gelecekteki piyasa davranışlarını tahmin etmeyi amaçlayan analiz türüdür. Yani şöyle söyleyeyim. Bu teknik analizde bol bol grafik şeyleri mevcut. Oradan bir şey çiziyorlar, buradan bir şey çiziyorlar falan filan görmüşsünüzdür zaten. Geçmiş fiyat hareketlerine bakarak analiz çıkarmaya çalışıyorlar. Mesela burada düşmüş, şuradan kaymış vesaire vesaire. Buradan çizgi çiziyorlar. Bunun tekrar edeceğini umuyorlar. Çünkü teknik analiz yapanlar şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Geçmişte yaşanan herhangi bir fiyat hareketinin tesadüf olmadığını düşünüyorlar ve bu harekette belirli bir mantık olduğunu düşünüyorlar. Ve gelecekteki fiyatlanmalarda bu mantık üzerinden tahmin yapmaya çalışıyorlar arkadaşlar. En anlatabileceğim basit tabiri bu. Yani teknik analiz doğru yapabilmek için mesela piyasanın olgunlaşmış bir koşula yani olgunlaşmış bir koşulun olması lazım. Daha doğrusu piyasa koşullarının olgunlaşmış olması lazım. Özür diliyorum. Mesela Bitcoin üzerinden teknik analiz yapmak kolay. Çünkü köklenmiş bir sistem. 5 yıllardır var. 5-6 yıldır, 7 yıldır belki de var Bitcoin. Ama mesela şu anda YEFI yeni bir coin. Daha çıkalı bilmem kaç ay oldu. Bunda teknik analiz yapmak çok zor arkadaşlar. Çünkü köklü bir verisi yok. Geçmişte fiyat hareketleri tamamen insanların açgözlülüğünden kaynaklı fiyatlanma. Mesela bu 40 bin dolara çıktı insanların açgözlülüğünden. Yani bunun yatırım aracının değerleneceğini düşündüğü için bu fiyata çıkarmadılar bunu. Çünkü bu fiyata o şekilde çıksaydı birden 5.000 dolara kadar yani 7.000 dolara kadar düşmezdi. Düştükten sonra da geri çıkardı. Çıkamadı. Yani şu anda bu çok dengesiz arkadaşlar. Yani bu olgunlaşmamış bir piyasa. Bunun üzerine teknik analiz yapmak zor. Yapılamaz mı? Yapanlar yapabilir ama kendi kişisel görüşlerini katmak zorunda kalırlar içine. Çünkü kökleşmiş bir veri tabanı yok arkadaşlar. Şimdi teknik analiz yapılırken en önemli şey arz ve talebin hangi noktada olduğunu tespit etmek. Yani arz ve talep bu destek direnç noktaları diyoruz ya. İşte bu arkadaşlar. Mesela bunu temel analizde yapamazsın. Destek direnç noktalarını. Temel analiz genel kapsamlı bakar. Bu yatırım değerlenecek mi, değerlenmeyecek mi diye. Ama teknik analizde bir insanlar hangi fiyattan bunu satmış, hangi fiyattan alım yapmış bunu analiz edebilirsiniz geçmiş fiyat verilerine bakarak.
Yani mantığı bu şekilde arkadaşlar. Tabii bu fiyat verilerinin doğru olması için piyasa hacminin yüksek olması lazım. Yani olgunlaşmış koşul dediğimiz şey piyasa hacmi oluyor. Bu piyasa hacmi olgunlaşmışsa, yani piyasa hacmi yüksekse, burada yatırım fiyatı, nasıl desem, bütçesi çok yüksek olan, yani balina dediğimiz insanlar piyasaya müdahale edemezler. Yani piyasayı çok fazla manipüle edemezler arkadaşlar. Eğer ki hacim düşük olsaydı bu balina dediğimiz kişiler piyasayı istedikleri gibi yönlendirebilirdi. Al satla piyasada büyük bir dalgalanma sağlayabilirlerdi. Ama hacim yüksekse bu tarz olayların önüne geçilebiliyor hacim sayesinde. Fiyatları incelemek için ve uygun alış satış fiyatlarını tespit etmek için gösterge olarak çeşitli grafik araçları kullanılıyor arkadaşlar. Bunlardan en yaygın olanları zaten Binance tarafından burada paylaşılmış. Bu YEFI, pardon, YEFI'de kalmayayım, aklım gidiyor çünkü ben Bitcoin'deyim. Şöyle diyeyim. Bu hareketli ortalama, bu göreceli güç endeksi, bu volatilite falan filan. Burada birkaç tane şey paylaşmış Binance bizimle. Bir sonraki videomda, eğer ki bu videom hoşunuza gittiyse lütfen beğenin, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar ne diyor? Hareket göstergeleri. Aynen, bu hareket göstergelerinden bahsedeceğim detaylı olarak inşallah. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. İlk defa Binance'te işlem yapacaksanız arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Binance'te yaptığımız her işlemde bir komisyon ücreti ödüyoruz. Yani alım işleminde ve satım işleminde bir komisyon ücreti ödüyoruz. Bu komisyon ücretlerinden indirim kazanmak için arkadaşlar, her videomun altında link bırakıyorum. Şöyle ben de girebilirsem. Hemen. Evet. Her videomun altına link bırakıyorum. Mesela şuna tıkladım. Hem açıklama kısmına hem şeye koyuyorum arkadaşlar. Buradan ilgili linke tıklayarak spot piyasası için %20 komisyon indirimi kazanabilirsiniz. Bu linkle kayıt olursanız. Vadeli işlemlere ilk kez girecekseniz sadece ilk ay için geçerli. %10 komisyon indirim linki de burada arkadaşlar. Ya da kendiniz Türkiye yazarak da bu koda bu indirime sahip olabilirsiniz. Bu videoluk benden bu kadar arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi lütfen unutmayın. Telegram grubum linki aşağıda. İsterseniz Telegram grubumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.